İnsanoğlunun Mars'a gitmesi 30 sene içerisinde mümkün değil. Ayda o kadar çok su var ki şu anda bilindiği kadarıyla aslında insanlığın yakın gelecekteki bütün ihtiyaçlarını giderecek kadar var. Uzayda değilseniz dünyada da olamayacağınız bir noktaya doğru yavaş yavaş geleceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin stratejik olarak uzaya gitmesi, ulaşması, kendi yöntemleri erişmesi hayati önem taşıyor. Türkiye kendi toprakları içerisinden bu işi yapabilir mi? Çok basit bir cevap vereceğim size. Hayır, yapamaz. Bu iş içinde en ideal yerler nereler biliyor musunuz? Ekvatora yakın yerler. Ekvatorun bir özelliği var. Ekvatorda dünyanın dönme hızı en fazla. Ortaya bir yer çıkıyor dünyada. Tek bir yer. Somali. Uzay diyoruz şimdi değil mi? Uzay derken aslında aklınıza ne geliyor? İnsanlığın uzaya ilk gittiği yıllar geliyor değil mi? Ne zaman bu? 1950'lerin sonu. 1957'de ilk olarak insanoğlu bir cismi uzaya, yörüngeye fırlatıyor. Ve bunu fırlattıktan sonra 1957'den bugünümüze kadar aslına bakarsanız uzay çalışmaları devam ediyor. 57'den bu yana gerçekten çok uzun bir süre değil. İnsanlık uzaya ulaşmak için niye bu kadar çok beklemiş? Bunu bir düşünmeniz lazım. Bunun en önemli sebebi uzaya ulaşmanın gerçekten en büyük zorluğu yüksek hızlara ulaşmanız. Çünkü uzaya ulaşmanız yeterli değil. 100 kilometre ve ötesini uzay sayıyoruz biz ama aslına bakarsanız 100 kilometre ve ötesine çıkmak gerçekten zor değil. 100 kilometre yakın mesafe. Uzayda kalabilmek problem. Çünkü ben sizi 100 kilometreye çıkardığım zaman bıraktığımda siz gerisin geri dünyaya düşüyorsunuz. Uzayda kalabilmenin tek yolu kaldırma kuvvetiniz yok. Çünkü molekül yok uzayda değil mi? Bir kaldırma kuvveti sağlayabileceğiniz bir atmosfer yok. Dolayısıyla uzayda ne önemli? Sizi yer çekimi kuvvetine karşı dengeleyecek bir kuvvet önemli. Bu kuvvet de aslına bakarsanız neyle karşılanıyor? Santrifüj kuvvetle. Ne yapıyorsunuz? Arabayla virajı alırken döndüğünüz zaman siz dışarı itiyor değil mi? Bu dışarı iten kuvvetin aslına bakarsanız ne yapıyorsunuz? Kullanmak suretiyle yer çekimini dengeliyorsunuz. Dolayısıyla dünya yakın yörüngelerinde kalabilmek için gerekli olan hız ne kadar? Saniyede 7,5 kilometre. Eğer ben bu hızla gelebilseydim evimden buraya, saniyeler içerisinde buraya ulaşmış olacaktım. Öyle düşünün. Çok yüksek hızlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla uzaya gitmenin zorluğu uzayda kalmak ve bu yüksek hızlara ulaşmak. Dolayısıyla insanoğlu 1950'li yıllara kadar uzaya ulaşamamış. Çünkü bunu yapmanın tek yolu roketler. Başka bir yolu yok. Top mermisiyle uzaya gidemiyorsunuz. Top mermisini siz istediğiniz kadar hızlandırın. Çok yüksek hızlara ulaştığı zaman atmosferde eriyor. Atmosferik sürtünmeden dolayı. Değil mi? Topla uzaya gitmek mümkün değil. Uçak motorlarıyla uzaya gitmek mümkün değil. Çünkü çıktığınız hızlar çok fazla. Yani sesten 20 kat hızlı gitmeniz gerekiyor. Saniyede 7,5 kilometre dediğimiz zaman sesten 20 kat hızlı oluyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız uzaya gitmenin tek yolu roketler. Ve bu roketlerin de tek bir roket türü var yapabileceğiniz kimyasal roketler. İşte bu roketçiliğin gelişmesi hangi yıllarda olmuş? 1920'lerde 30'larda başlamış. 30'larda Almanya'da ve Amerika'da roketçilik gelişmiş. Almanya'da bir insan ortaya çıkmış. Werner von Braun diye 1930'ların başında. Aynen Türkiye'deki gibi gençlerin kurduğu roket kulüplerinde gelişmiş biri. Ne yapıyor von Braun? Bir aslına bakarsanız fırlatma üzerine küçük roketler geliştiriyor. Ve bu roketler o kadar başarılı oluyor ki Naziler Von Braun'u ne yapıyorlar? Aslına bakarsanız diyorlar ki sen bu roketleri bizim için geliştir diyorlar. Ve günün sonunda İkinci Dünya Savaşı sırasında dünyanın ilk modern roketi ortaya çıkıyor. V2 roketi. İlk fırlatması 1942 yılında gerçekleşiyor. Ve 1942 yılında aslına bakarsanız atılan V2 roketi altındaki temel teknolojik prensiplerin hepsi bugünkü modern roketçiliğin temelinde var. V2 defalarca, yüzlerce kere Almanya'nın kuzeyinden Fönomonde'den nereye atılıyor? Londra'ya atılıyor, İngiltere'ye atılıyor. Fakat savaşın sonucunu değiştiremiyor. Niye değiştiremiyor? Çünkü siz bu tür füzelere, balistik füzelere ucuna stratejik sistemler takmazsanız çok etkin olamıyorlar. Değil mi? Fakat bu tür stratejik sistemler, silahlar ne zaman gelişiyor? İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunda biliyorsunuz 45 yılında atılan bombalar var. Bunlarla beraber, gelişmesiyle beraber stratejik sistemlerin A noktasından B noktasına götürülmesi amacıyla balistik füzelerde inanılmaz derecede önem kazanıyorlar diyebiliriz. Ve sonucunda ne oluyor? İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği büyük bir yarışın içine giriyorlar. Bu yarışta neyi getiriyor? Şunu getiriyor. Bu sistemleri A noktasından B noktasına götürmek için
gerekli olan balistik füzelerin geliştirilmesini gerektiriyor. Ve füze yarışı 1945 yılında başlıyor. Ve 1950'lerde bu füzeler o kadar gelişiyorlar ki artık menziller inanılmaz artıyor, faydalı yükler inanılmaz artıyor. Ve 1950'lerin sonunda Rusya diyor ki ben bu füzelerden bir tanesini çevireceğim, balistik füzelerden ve üzerine bir tane faydalı yük koyacağım ve uzaya atacağım. Bu faydalı yükün adı Sputnik. 1957 yılında Sputnik yörüngeye giriyor ve insanlığın aslında uzay macerası bu şekilde başlamış oluyor. Aynı zamanda Amerika ile Rusya arasındaki de ilk uzay yarışının başladığını söyleyebiliriz 57 yılında. 61 yılında Ruslar ilk astronotlarını uzaya yolluyorlar, Yuri Gagarin, değil mi? İlk kadının uzaya fırlatılması Ruslarda, ilk uzay yürüyüşü Ruslarda. Bunun gibi onlarca ilk sayabiliriz. 60'ların ortasına kadar Ruslar aslına bakarsanız uzay yarışını önde kapatıyorlar diyebiliriz. Fakat 60'ların sonunda Amerika yakalıyor ve Ay projesiyle biliyorsunuz Ay'a inişi gerçekleştiriyor. Bu inanılmaz derecede büyük bir başarı. O yıllarda yapılan mevcut teknoloji yapılabilecek en büyük başarıdan bir tanesi. Hatta şunu söyleyeyim, bu Ay projesinde kullanılan F-1 roketi, roket motoru, Saturn 5 roket sisteminde kullanılan birinci kademe motoru hali hazırda dünyanın en büyük hala roket motoru diyebilirsiniz. Dolayısıyla 1960'ların ortasında geliştirilen roket bugün hala roket motoru dünyanın en büyüğü ve belki performans olarak en ilerisi dememiz mümkün. Fakat ne oluyor? Amerika Ay'a gittikten sonra 1969'da ilk defa iniyorlar. 70'lerin başında defalarca tekrardan gidiyorlar. Toplam 6 tane Ay'a iniş gerçekleşiyor. Fakat işin ekonomisi önemli. Ay'a gidiyorsunuz ama her gidişiniz inanılmaz derecede maliyetli. Saturn 5 roketinin her birinin maliyeti milyarlarca dolar. Dolayısıyla ne oluyor? Bu iş artık ekonomik olarak Ay'a gitmenin bir manası kalmıyor. Bunun ötesinde bir de riski var. Yani her yolladığınız, aslına bakarsanız astronot indirdiğiniz insanların Ay'a inmesinin de bir riski var. Dolayısıyla 1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri Ay projesini iptal ediyor. Ve sonucunda ne oluyor? Ay projesi iptal oluyor ve en nihayetinde birçok insan var. 400 bin kişi çalışmış Apollo projesinde, Ay projesinde. Bunların birçoğu işsiz kalıyor. Hatta Florida'ya giderseniz 1972 yılında taksiye binerseniz taksi şoförlerinin önemli bir kısmı NASA'da Apollo projesinde çalışan insanlar. İlginç bir şekilde. Bu size neyi gösteriyor aslında? İlk uzay yarışında neyi öğrenmiş oluyoruz? Şunu öğrenmiş oluyoruz. Yarışı kazanabilirsiniz ama bir çalışmanın devam edebilmesi için ekonomik sürdürülebilirliği çok çok kritik. Ekonomik bir değer elde edemiyorsanız bunun gerçek manada bir yeri olmuyor. Dolayısıyla bu birinci aslına bakarsanız uzay yarışı bu şekilde sonlanmıyor ama bir mihenk taşıyla aslına bakarsanız bir noktaya gelmiş oluyor Ay yarışında. Ondan sonra uzay nereye gidiyor? Çalışmalar devam ediyor. Yani uzaya ulaşma konusunda uzay mekiği yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri uzay mekiğini gerçekleştiriyor. Ruslar benzerini yapıyorlar Buran sistemiyle. Fakat bu sistemler ekonomik olamıyorlar. Neden olamıyorlar? Geri kazanım olan 2 tane roket bunlar. Fırlatıyorsunuz, çoğunu geri kazanıyorsunuz roket sisteminin. Ama problem şurada. Problem nerede? Bunu geri kazanırken yaptığınız maliyet aslında o kadar yüksek oluyor ki geri kazanmanın da manası olmuyor. Dolayısıyla dünyanın ilk geri kazanılabilen roketleri başarısız oluyor. Çünkü uzayı yeterince atamıyorsunuz sayı olarak. Bir şeyi sayıcı atamazsanız belirli rakamların üzerinde çok büyük bir mana oluşturamıyorsunuz. İkincisi de aslına bakarsanız zaten maliyet etkin sistemler değil. Çünkü devletler tarafından yapılmış sistemler maliyet etkin olamıyor. Uzay çalışmaları bu şekilde devam ediyor. Uzay istasyonu atılıyor biliyorsunuz uzaya. Ve 90'larda ben Amerika'dayken artık uzay sektörü öyle bir hale geliyor ki çok durağan bir şekil alıyor. Artık en akıllı gençler uzaya gitmek istemiyorlar, uzay alanına. Ne yapmak istiyorlar? Başka alanlara, teknoloji alanlarına gitmek istiyorlar. Çünkü uzay alanında yapılan bütün girişimler, çalışmalar, NASA tarafından, devletler tarafından çalışmalar, Amerika'da NASA, Rusya'da başka kurumlar, başka ülkelerde başka kurumlar, bunların sonucunda gerçek manada insanlığı uzay alanında ileri götürecek bir şey ortaya çıkmıyor. Bu da tabii ki ne oluyor? Bir durağanlığı ortaya koyuyor. Bu 1990'ların sonu. 2000'lerin başında çok ilginç bir şey oluyor. 2000'lerin başında ne oluyor biliyor musunuz? Teknolojiden para kazanan birçok kişi, Paul Allen, Microsoft'un kurucusu, Elon Musk biliyorsunuz, PayPal'ın kurucusu, Jeff Bezos, Amazon'un kurucusu. Bunlar uzaya çok ilgili insanlar. Çocukluklarından beri uzaya ilgi duyuyorlar. Ve bu insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Bu insanlar aslına bakarsanız uzay tarafında aslında o kadar iller ki yatırımlarını yapıyorlar. Kendi paralarını harcamak suretiyle
aslında uzay alanında ne yapmak istiyorlar? İnsanlığı ilerletmek istiyorlar. Bunun için firmalarını kuruyorlar. SpaceX, Blue Origin gibi firmalar kuruluyor. Ve bu firmalar çok ilginç bir şekilde başarılı oluyorlar. Neden? Çünkü artık bu işleri yapan, projeleri yapan devlet değil. Bu projeleri yapan özel sektör. Özel sektörün derdi ne? Özel sektörün derdi hem para kazanmak hem de sonuca ulaşmak en hızlı şekilde. Ve dolayısıyla bunu başarıyla gerçekleştiriyor. Mesela Paul Allen 2003 yılında ilk defa olarak bir sivili uzaya yolluyor. Melville adında bir astronotu uzaya yolluyor. Bunu hibrit roketle yapıyorlar. SpaceX 2006 yılında ilk defa uzaya kendi roketiyle ulaşıyor. Falcon 1 ile. Ondan sonra 2010'lu yıllarda artık uzay istasyonuna kargo götürmeye başlıyorlar. 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin astronotlarını uzaya götürmeye başlıyor SpaceX. Hatta şunu söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri 2011 yılıyla 2020 arasında astronotlarını Soyuz'la götürmek zorunda. Çünkü 2011 yılında uzay mekiğini emekli ediyor. Uzay mekiğini niye emekli ediyor? Astronotlarını götüremek pahasına. Şundan dolayı uzay mekiği insanları uzaya götürmek için emniyetli bir sistem değil. Toplam 135 fırlatmasında uzay mekiğinin 2 tane katastrofik kazası var. Challenger 86, Columbia 2003. Ve bu iki katastrofik kazada toplam 14 tane astronotunu öldürüyor Amerika. Dolayısıyla 135 fırlatmada 2 gerçekten kötü bir rakam. Ve Amerika diyor ki biz bu riski daha fazla alamıyoruz. 2011'de biz bu işten çıkıyoruz diyor. Ve ne yapıyor? Soyuz'la bir Rus sistemiyle astronotlarını uzay istasyonuna göndermeye başlıyor. Ta ki 2020 yılında SpaceX Dragon kapsülüyle tekrardan astronotları atmaya başlayana kadar. SpaceX çok başarılı oluyor. Falcon 9 sistemini geliştiriyor Falcon 1'den sonra ve ekonomik olarak başarı sağlıyor. Çünkü roketini geri kazanıyor. NASA'nın uzay mekiğiyle yapamadığını SpaceX Falcon 9'la yapıyor. Neden yapıyor biliyor musunuz? Özel sektörün verimi. Yani bu işleri yapmanın maliyet etkinliği, yani bir şeyi geri kazanıyorsunuz ama onu maliyet etkin bir şekilde yapmak, o strateji belirlemek çok çok önemli. Bunun sonucunda ne oluyor? Fırlatma frekansları, yani senede yaptığı fırlatmalar inanılmaz derecede artıyor. Ve en nihayetinde ortaya ne çıkıyor? SpaceX firması senede yüzlerce fırlatma yapıyor. Bakın geçen sene 2025 yılında neredeyse 200 fırlatma yaptı SpaceX. Neredeyse, yani dünyadaki fırlatmanın önemli bir kısmını gerçekleştirdi. Dolayısıyla geri kazanma dolayısıyla da çok çok maliyet etkin bir şekilde bu işi yapmayı başardı. Bunu yaparken de ne yaptı aslında? Çok stratejik bir iş yaptı. Oraya geleceğiz. Şimdi işin stratejik tarafına gelmeye başladık. Uzayda bir haberleşme şebekesi kurdu. Değil mi? Starlink. Starlink nedir? Yakın uzayda, yani yaklaşık 400 kilometre ile 1000 kilometre arasına dünya yüzeyinden yakın uzay diyebilirsiniz. Bu aralıktaki aslında uzaya yolladığı şu anda 10.000'in üzerinde uydu var SpaceX'in. Ve bunlarla ne yapıyor aslına bakarsanız? Starlink haberleşmesini sağlıyor. Şu anda SpaceX Starlink'e o kadar bağlı ve o kadar istiyor ki Starlink'e devam etmeyi. Mesela biz bir fırlatma yapmak istesek SpaceX'te para vermemize rağmen o kadar ilgili değil. Çünkü onun için bir fırsat kaybı. Bizim roketle, onun roketiyle fırlatmamız şunu demek, fırlatmamız kendi Starlink sistemini uydularına oraya koyamaması demek. Dolayısıyla artık o seviyeye gelmiş durumda ki kendi müşterisi olarak büyük bir başarı kazanmış durumda. Ve Starlink şu anda para kazanmaya başladı. Milyarlarca dolar kazanan bir sistemden bahsediyorsunuz. Ama bu sistemin çok önemli bir özelliği var. Starlink'in bir alt komponenti var. Starlink'te 10.000 uydu var ama bunun içerisinde birkaç yüz tanesi çok kritik uydular. Bunlara Starshield uyduları diyoruz. Burada aslında askeri uydular. Ve bu askeri uydular Starlink'le haberleşebiliyorlar ve Starlink'in aldığı bütün bilgiyi aslına bakarsanız dünyaya iletme kabiliyetleri var. Dolayısıyla Amerika şunu yaptı. Yakın dünya yörüngesinden birçok uyduyla, binlerce uyduyla dünyayla haberleşebilecek bir aslına bakarsanız haberleşme şebekesi ortaya koydu. Bakın bugün siz fiber optik kablolarını keserseniz haberleşmeye büyük bir darbe vurabiliyorsunuz dünya üzerinde, değil mi? Dünya üzerinde savaşlarda bir ülkenin haberleşmesini tamamıyla kesebiliyorsunuz. Fakat uzaydan gelecek haberleşmeyi kesmeniz çok zor. Eğer bu haberleşme 4-5 uyduyla gelseydi, senkron yörüngedeki uydularla gerçekleşseydi, yani geosenkron yörüngedeki uydularla gerçekleşseydi, oradaki uydu sayısı onlarca. Fakat yakın dünyada 10 binlerce uydudan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla siz onlarca uyduyla müdahale edebilirsiniz ama 10 binlerce uyduya müdahale edemezsiniz. Yani dolayısıyla çok emniyetli bir haberleşme katmanı ortaya koymuş oluyorsunuz. Bunu yapmak suretiyle. Dolayısıyla bu işin stratejik tarafını size biraz herhalde göstermiş oluyor. Dolayısıyla işin bu haberleşme tarafı var.
Başka ne tarafı var işin stratejik olarak? Konumlandırma tarafı var. Konumlandırma da çok önemli. Bakın bugün buraya gelirken belki hepimiz konumlandırmayı kullandık. Telefonlarımızda var, değil mi? Günün sonunda birçok uygulamada var. Bugün Uber diye bir şey var dünyada. Eğer konumlandırmayı kaldırırsanız, uzaydan gelen konumlandırmayı, Uber diye bir iş fırsatı ortada olamazdı. Öyle söyleyeyim size. Bu işin ticari tarafı da, işin tabii ki stratejik ve askeri tarafları var. Yani konumlandırmanın önemini size anlatmama gerek yok, uzaydan yapılan. Amerika bu işi 1970'lerde yaptı. Değil mi? 70'lerde ne yaptı Amerika? GPS sistemini kurdu. Bunun ötesinde Ruslar yaptılar. Değil mi? GLONASS. Avrupalılar yaptılar. Galileo ve en son Çinlilerin sistemi var şu anda. 4 tane ülkenin aslında orta uzaydan, yani dünya yörüngesinde 20 bin kilometre yukarıda dünya yüzeyinden yaklaşık dolanan uydularla yaptıkları konumlandırma sistemleri var. Şu anda bu konumlandırma sistemlerinin üzerine yeni bir konumlandırma katmanı daha geliyor. O da yine yakın uzaydan yapılacak bir konumlandırma işi. Yani artık bu işi 20 bin kilometre öteden değil, artık 500-600 bin kilometre öteden yapmak için yeni firmalar ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Fergani firması, duymuşsunuzdur. Dolayısıyla bu işe girmiş durumda Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, ama bu işi yapan dünyada da firmalar var. Bir tanesi Amerika'da Zona Pulsar diye bir firma. Dolayısıyla öyle bir katman daha ortaya çıkıyor diyebiliriz. Buradan çıkan sonuç aslında şu, değil mi? Uzayın stratejik öneminin gittikçe arttığını görüyoruz. Bunun öneminin artmasının sebebi uzaya ulaşma kabiliyetimizin artması. Bunu maliyet etkin bir şekilde yapabiliyor olmamız. Bu da ticari uzay akımıyla 2000'lerin başında başlayan gerçekleşiyor diyebiliriz aslına bakarsanız, değil mi? Dolayısıyla şu anda uzaya ulaşmanın maliyetleri o kadar düşüyor ki uzayda haberleşme, konumlandırma, dünya gözlem de çok stratejik bir konu. Ve onun ötesinde belki yakında uzayda imalat konularını konuşmaya başladık. Bunların hepsi aslına bakarsanız insanlık için ve ülkeler için çok stratejik konular. Dünyada yaptığınız birçok operasyonun aslında uzay ayağı var hali hazırda. Ve bu uzay ayağı gittikçe artacak ve büyüyecek. Ve dolayısıyla çok yakın gelecekte, hani uzayda değilseniz dünyada da olamayacağınız bir noktaya doğru yavaş yavaş geleceksiniz. Şimdi bu uzayın çok önemli ve stratejik olduğunu söyledik. Bundan 10 sene önce kaç uydu var diye bana sorsanız size vereceğim rakam 1000 civarıydı. Bugün kaç uydu var diye sorduğunuz zaman kaç uydu var derim? 10 binin üzerinde. 12-13 bine yakın uydu var. Tam rakamı veremiyorum çünkü her gün değişiyor. 10 sene sonra kaç uydu olacak diye sorarsanız 100 binin üzerinde uydu olacağını söylüyoruz. Yani 100 bin tane uyduyu yakın uzayda düşündüğünüz zaman muazzam bir trafikten bahsediyorsunuz, değil mi? Dolayısıyla bu uyduların aslına bakarsanız birbirine çarpışma olasılığı var, birbirlerini etkileme olasılıkları var. Dolayısıyla önümüzdeki 10 sene içerisinde uzayda hareket etme kabiliyeti çok önemli olacak. Yani ne tür hareketler bunlar? Şunlar: uydularınızı alıp sizi fırlatma aracının bıraktığı yerden daha boş yerlere götürmek çok kritik olacak. Değil mi? Bunu ne yapacaksınız? Uzayda hareket edebilen aslında yörünge transfer araçları yapacaksınız. İleride uydularınızın ömrünü arttırmak için veya yakıt yüklemek için gidip uydulara dok edebileceğiniz, bağlanabileceğiniz ve o işlemleri yapabileceğiniz sistemler ortaya çıkacak. Bunları nasıl yapacaksınız? Yine yörünge transfer aracı gibi sistemlerle yapacaksınız. Değil mi? Üçüncü olasılık ne? Gidip başkalarının uykularına musallat olacaksınız. Bakın, kimsenin uydusunu uzayda vurmak istemez. Neden vurmak istemez? Çünkü şöyle düşünün. Şimdi siz TEM otoyolunda gidiyorsunuz, Allah korusun bir kaza yaptınız. Değil mi? Ondan sonra kaza sonunda parçalar ne oldu? Birçok parça oluştu. Ve uzayda olduğunuzu düşünürseniz TEM otoyolunun ne var? Bir atmosfer olmadığı için bu parçalar yavaşlamaz. O hızlarıyla devam ederler. Ve uzayda vurduğunuz uydunun o parçaları aynen sizin buradaki otobandaki gibi, analojisindeki gibi uzayda hareketlerine devam ederler. Ve uzayın o yörüngesi şarapnellerle kirlenmiş olur. Ve dolayısıyla uzayın o bölgesini kullanma şansınız kalmaz. Sadece sizin düşmanlarınız değil, aynı zamanda sizin de. Dolayısıyla kimsenin uydusunu vurma riski yok. Çok düşük bir riskten bahsediyoruz. Aynen nükleer savaşta olduğu gibi kimsenin ilk olarak o işi yapma niyeti yok. Çünkü kendisine de zarar verir. Değil mi? Dolayısıyla uzay savaşlarında ne olacak? Başkalarının uydularına insanlar gidip yaklaşarak bunların operasyonunu önleyecekler. Nasıl önleyecekler? Bir takım RF dalgaları kullanmak suretiyle ya kör edecekler bu uyduları
ya da tamamıyla aslında elektronikleri çalışmaz hale getirecekler. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde uzay savaşları uydular arasında dogfight'larla gerçekleşecek. Yörünge içerisinde hareket etme kabiliyetini gerektiriyor. Bakın bunlar başladı. Şu anda Çin'de bu dogfight'ları konuşuyor insanlar. Ve dolayısıyla aslında ne var? Dynamic Space Operations dedikleri dinamik uzay operasyonları, uyduların gidip birbirlerine aslında etkilemesi, ömürlerini uzatması, uzayın temizliği, yörüngenin birinden birine götürme, bunların hepsi dinamik uzay operasyonu dediğimiz operasyonlar. Uzayın geleceğini belirleyecek olan bunlar diyebiliriz aslına bakarsanız. Dolayısıyla Türkiye'de de bunlara önem vermek gerekiyor. Yani uzay şu anda çok kritik bir noktaya geliyor. Burada dinamik uzay operasyonları dediğimiz uzayda hareket etme kabiliyeti, uzayda operasyon yapma kabiliyeti, bunların hepsini kazanmamız gerekiyor. Ve kazandığımız zaman da aslına bakarsanız uzayda ne yapacağız? Varlığımızı sürdürmeyi garanti altına alacağız. Dolayısıyla ülkemiz için çok kritik olduğunu düşündüğümüz konulardan bir tanesi. Şimdi kimse kimsenin uydusunu vurmaz dedik ya. Bunu nasıl nükleer test yapmışlar? Hidrojen bombası test edilmiş, atom bombası test edilmiş değil mi? Bikini adalarında. Bunu da 4 tane ülke test etmiş. Ne yapmışlar? Bunları ilk yapan Ruslar 1970'lerde kendi uydularını vurmuşlar ve vurabileceklerini göstermişler. İkinci vuran Amerikalılar ASAT 1985 yılında ASAT projesiyle yapmışlar. Üçüncü Çinler yapmış 2008 yılında. Çinliler kendi uydularını vurduktan sonra işte bu tarihi olarak belirlenmiş bir şey olduğu için söylüyorum. Uzaydaki çöp sayısı bir anda 2 katına çıkmış. Çünkü bir uyduyu vurduğunuz zaman ortaya çıkan çöp sayısını gözünüzde canlanabiliyor. En sonunda Hintliler vuruyorlar kendi uydularını. Bu da 4. ülke oluyor. Dolayısıyla bunlar bu işi yapabileceklerini gösteriyorlar. Ama yapacaklarını gerektirmiyor. Yapmayacaklar ama gerekirse en son durumda aynen nasıl nükleer durumda olduğu gibi biz bunu bile yapabiliriz'i göstermek adına bu işi yapmış durumdalar. Fakat bahsettiğim gibi uzay savaşları olursa eğer nasıl olacak? İnsanların başkalarının uydularına müdahale etmesiyle gerçekleşecek. Bu da vurmadan gerçekleşecek diyebiliriz. Bunu söyleyerek aslında şu anda duralım istiyorsanız. Sorularınız varsa onları alabiliriz. Biraz daha soru cevaba yönelelim. Biraz daha keyifli olur. Eminim sizin de aklınızda bir sürü sorular var. Onları dinleyelim. Ben işin ekonomik tarafına bakmak istiyorum. Yani burada ekonomik olarak NASA mı güçlü, Elon Musk gibi türevleri olan özel şirketler mi güçlü? Diğeri, biz son yıllarda sosyal medyada işte gökyüzündeki çeşitli renkli şeyleri görüyoruz falan. Bunu bir magazinsel hale getiriyorlar. Oradaki bu ışınlar, bu görseller falan oradaki faaliyetlerin bir görseli mi? Diğer Evet. yandan da Evet. uzaya bir seyahat, bir yolculuk yapılacağına dair açıklamalar geldi Elon Musk tarafından. Ciddi paralara gidecekmiş. Bu gerçekleşme ihtimali kuvvetli mi? İnsanlar artık uzaya bir turistik bir seyahat yapacak mı? Bu gelecekte, yani bundan 20-30 yıl sonra bütün toplum uzaya seyahat yapacak mı sizce? En sonuncudan başlayayım, sonra diğerlerini siz bana hatırlatırsınız. Uzaya insanoğlu seyahat yapacak mı? Halihazırda yapıyor. Uzaya gitmenin birçok yöntemi var. Hani bir tanesi yörünge altı uçuşlarla alt uzaya gidiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yukarı çıkıyorsunuz, aşağı iniyorsunuz. Bunu yapan, ticari olarak yapan 2 tane firma var. Virgin Galactic bir tanesi, ikincisi Blue Origin. Dolayısıyla 2 tane firma bu işi yapıyor. Nispeten maliyet etkin bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz. Zenginler yapıyor. Halk seviyesine bu iş iner mi? Yakın gelecekte inmez. İnsanoğlu yakın gelecekte nereye gider? Mars'a gidebilir mi? 30 sene içerisinde ben öngörmüyorum. Hep söylüyoruz bunu. Bakın, Mars'a gitmek bugün 9 ay sürüyor. Mevcut teknolojiyle. Mars'tan geri gelmek 9 ay. Dünyaya geri dönmek için de 6 ay orada beklemeniz lazım. Çünkü 9 ay sonra hemen dönerseniz dünya artık olduğu yerde değil. Dünya tam yörüngesinin karşısında oluyor. Dolayısıyla 6 ay beklemeniz lazım ki gezegenler birbirlerine eşlensinler. Dolayısıyla 9 artı 9 artı bayağı uzun bir süre gidiyor. Bu kadar uzun bir süre boyunca insanları yaşatmanız o yolculukta mümkün değil. Mars'a vardığınızı düşünelim. Mars'a inmek çok zor. Atmosferi oldukça yoğunluğu düşük bir atmosfer. Dünya gibi değil. Dolayısıyla Mars'a inmek zor. İnseniz ne yapacaksınız? Açtığınız zaman biliyorsunuz atmosferi karbondioksit, yani oksijen yok. Toprağında bir şey yetişmesi mümkün değil. Yani dolayısıyla o da çok zor. Dolayısıyla insanoğlunun Mars'a gitmesi çok yakın gelecekte 30 sene içerisinde mümkün değil. Ama ben insanoğlunun Ay'a gideceğini düşünüyorum. Yani Ay'a gitmesi bence insanın çok yakın gelecekte olacak. Bizim ömrümüzde de olacağını düşünüyorum ben. Ay'dan ticari bir getiri bulmak çok kritik. Bakın, Ay'a gideceğiz
Ama aydan ticari bir getiri olması lazım ki sürdürülebilir olsun. Bunun için işte ay madenciliği düşünülüyor, başka sebepleri var ama şu anda şunu söyleyebilirim. Ay'a gitme yarışı başlamış durumda. Neden ay? Mars değil. Çünkü Ay'a gitmek 3 gün sürüyor. 9 ay değil. Aydan istediğiniz anda dönebiliyorsunuz. Acil bir durum oldu, istediğiniz anda geri dönebilirsiniz. Çünkü ay dünyanın etrafında dönüyor. Her zaman aynı mesafede. O kadar yakın ki ay. Bir saniyede ışık gidip gidebiliyor oraya. Dolayısıyla siz gerekiyorsa dünyadan bir ay roverini, robotunu kumanda etmeniz bile mümkün. Aslına bakarsanız. O kadar yakın ay. Bir de ayın şöyle bir özelliği var. Aydan bahsediyoruz. Ay önemli olduğu için söylüyorum. Dünyanın ikiz gezegenlerine bakarsanız neler var? Venüs var, Mars var, değil mi? Venüs'ün hiç uydusu yok. Mars'ın da 2 tane uydusu var. Phobos ve Eidos diye. Bir tanesinin çapı, en büyüğünün çapı 12 kilometre. Ayın çapı ne kadar biliyor musunuz? 1700 kilometre yarı çapı var. Yani 3400 kilometre çaptan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla Ay aslında inanılmaz derecede büyük bir uydu. Ve hatta şöyle söyleyeyim size, Güneş sisteminde etrafında döndüğü gezegenlere göre inanılmaz derecede büyük. En büyüğü Triton uydusu, etrafında döndüğü gezegenin %5'i büyüklüğünde çap olarak. Ay dünyanın %25'i büyüklüğünde. Yani dolayısıyla neredeyse dünya büyüklüğünde bir uydumuz var. Bu ne demek? Kaynak demek. Bu ne demek? Yer çekimi demek. Yer çekimi niye önemli? Çünkü insanlar orada yaşayacaksa az da olsa bir yer çekimi gerekiyor. Bu çok önemli. Ama yer çekiminin az olması da önemli Ay'da. Neden? Çünkü Ay'ı bir fırlatma merkezi limanı olarak kullanabilirsiniz. Değil mi? Fırlatma limanı olarak kullandığınız zaman yer çekimi az olduğu için çok daha verimli bir şekilde bir roket fırlatabiliyorsunuz Ay'dan. Dolayısıyla Güneş sistemini biz insanlık olarak keşfedeceksek bunu Ay üzerinden yapacağız. Ay bizim fırlatma limanımız olacak. Bakın Ay'da başka bir şey daha var. O da ne var? Su. Güney küresinde, kutuplarında, kraterlerin içerisinde Ay'da su bulundu. Bol miktarda. Ve bu su önemli. Niye önemli? İnsan için önemli. Biz hepimiz suyuz değil mi? Özünde. Oksijen yapabiliyorsunuz suyu kırmak suretiyle. Nefes almak için gerekiyor. Ve üçüncüsü de roket yakıt. Benim için en önemlisi o. Roketçi olarak onu söyleyeyim. Çünkü hidrojen ve oksijen üretiyorsunuz. Bu ürettiğiniz hidrojen ve oksijenle diğer gezegenlere gidecek roketleri aslına bakarsanız ne yapabiliyorsunuz? Aydan fırlatabiliyorsunuz. Dolayısıyla Ayda suyun olduğu bölgelere gitme yarışı başlamış durumda. Bu hangi iki ülke arasında? Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari firmalar daha ziyadesiyle güçlü olarak ne var? Çin arasında bir yarış başlamış durumda. Hatta Çin dünya ile ay arasındaki bölgeye, cislunar bölgesine İpek yolu diyor. Uzayın İpek yolu diyor. Öyle bir isim verdiler. Ayda o kadar çok su var ki şu anda bilindiği kadarıyla aslında insanlığın yakın gelecekteki bütün ihtiyaçlarını giderecek kadar var diyebiliriz. Ay üzerinde. Bunu söyleyebiliriz. Şunu sormuştunuz. NASA mı? Özel sektör mü? Çok önemli bir soru. Bakın Amerika'da devletin uzaya harcadığı para işte 25 milyar civarında bir NASA'nın harcadığı para var senelik. Bir de uzay kuvvetlerinin harcadığı para var. O da yaklaşık 80 milyar civarında. Yani hepsini topladığınız zaman belki 100 milyara yakın bir devlet fonu var Amerika'da. Yani bu devlet fonu çok önemli çünkü firmaların hayat suyu. Yani hiçbir şey gelmese, başka hiçbir şey olmasa bile oradan beslenerek firmaların yaşama imkanı doğuyor. Bu önemli. Kenara koyalım. Ama Amerika'daki uzaydaki büyüme devlet tarafında değil. Amerika'daki uzaydaki büyümenin esas sebebi aslına bakarsanız ticari tarafta. Ve bunun en büyük itici kuvveti şu anda SpaceX. Amerika'ya gittiğimiz zaman arkadaşlarımız şunu söylüyorlar. SpaceX network'ünden çıkan yani firmanın içine girip çalışıp çıkan 45 bin tane insan var. Mühendis çoğu. Dolayısıyla bu 45 bin tane mühendisin kurduğu yüzlerce firma var şu anda. Ve bunlar Amerika'daki uzay sektörünün bel kemiğini oluşturuyorlar. Ve şu anda oldukça kuvvetli bir ticari aslına bakarsanız uzay sektörü Amerika'da mevcut. Çin de çok kuvvetli uzayda. Nerede olduğunu Çin'in çok iyi bilmiyoruz. Çünkü Amerika'yı biliyoruz, ne yaptıkları belli tamamıyla. Ama Çin'in tam olarak ne yaptığını bilmediğimiz için %100 olarak bilmemekle beraber çok çok kuvvetli olduklarını ve ay yarışında kesinlikle Amerika ile kafa kafaya gittiklerini biliyoruz diyebiliriz. NASA bu sene içerisinde Artemis misyonu yollayacak Ay'a. Bununla beraber 4 astronotu Ay'a doğru yollayacak. Bunlar astronotlar Ay'a inmeyecekler Artemis 2 misyonunda. Fakat ne yapacaklar? Ay etrafında dolanacaklar ve dünyaya geri dönecekler. Dolayısıyla Amerika 1972 yılından beri ilk defa Ay'a dönmüş olacak
diyebiliriz. Roket tarafında çalıştığınızı biliyorum ama Çin'in bir son haberi çıkmıştı. Bu bir ışın ve elektronik uyduyu Evet, vurdu. evet. Bu noktadaki dönüşümün roketten bu ışın tarzı bir silaha daha uzun vadede olacağını düşünüyor musunuz? Hani bunu merak ediyorum. Söylediğim gibi yani kimse kimsenin uydusunu uzayda, yörüngede yok etmez, parçalamaz. Ama bunu RF dalgalarıyla aslında işlemez hale getirmek ister. Ama bunları da yakından yapmanız lazım. Uzaktan yaptığınız zaman aslına bakarsanız o kadar etkin olamıyorlar. Dolayısıyla bu uydulara yaklaşmanız gerekiyor bunu yapabilmek için. Uzaktan yapmak çok zor. O kadar büyük bir gücü uygulayamıyorsunuz. Dolayısıyla uzay içerisine yaklaşmanız lazım. Bunu dünyadan yapabilir misiniz? Körlemeniz mümkün ama tamamıyla yok etmeniz şu andaki mevcut teknolojiyle yapılamıyor. Lazer tarafında yapılabilir mi? Lazer mümkün. Fakat lazer biliyorsunuz atmosfer içerisinden geçerken aslına bakarsanız uzayda gittiği kadar verimli olmuyor. Çünkü lazer ışınları atmosfer içerisinde dağılıyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla uzaydan lazeri bir sistemi vurmak çok daha kolay. Dünyadan vurmaya göre diyebiliriz. Bir şey daha soracaktım. Tabii ki. Şimdi yapay zeka şu an sektörde yazılım tarafında gerçekten bir ivme sağlıyor. Aynısını roket veya buradaki stratejik alanlarda Türkiye'nin bu noktadaki geri kalmışını demek istemiyorum ama doğal olarak geride olmasını ivmelendirecek bir araç olabilir mi? Yoksa bundan bağımsız bu gerçekten bir Ar-Ge olduğu için ve bizim keşfetmek zorunda olduğumuz ve bilgiler paylaşılmadığı için çok daha bizatihi yapmamız gereken bir durum mu? Yapay Yani zekanın. roketlerle ilgilenen bir insan olarak yaklaşık 30-35 senedir hani günün sonunda işte bu işi yapmanın özü nedir? Derin bilgidir. Yani ve roketçiliğin en önemli kısmı testtir. Çünkü gerçekten modellemeyle ancak işin %10'unu yaparsınız. Geri kalan %90'ı testle yapılır. Yapay zekanın bu test işlerinde direkt faydalı olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla Türkiye'deki roketçiliği geliştirirken yapay zekanın bence çok büyük etkileri olacak. İşimizi kolaylaştıracak yönlerini kullanmamız lazım ama işi yapacak olan gençlerimiz, sizlersiniz. Sizin gibi bir jenerasyon yetişiyor şu anda. Hani bu roket teknolojisini Türkiye'de geliştirecek olan sizin jenerasyonunuzdur. Burada yapay zekaya çok güvenmeyin, yardım alın ama işi yapacak olan sizsiniz bu konuda. Neredeyse eminim diyebilirim. Hocam, Akif hocam, şimdi bu yarışta, biz uzay yarışında neredeyiz? Roketler konusunda mesela ileride miyiz? Ya da hangi bu başlıklarda, alt ana ve önemli başlıklarda bizim konumumuz, durumumuz ne? Bir kısaca bunları da Tabii aktarabilirseniz ki. sevinirim. Dünyanın en ileri ülkelerinden biri değiliz, onu desek yalan olur. Ama şunu söyleyebilirim, Türkiye uzayda inanılmaz bir atılımın içinde. Bunu söylemek lazım. Bence bu çok önemli. Türkiye uzaya ne zaman girdi? 90'larda girdi. Kendi uydularını opera etmeyle başladı. Yani kendi uydularımızı yönetmeyle başladık. Bu da TürkSat uydularıydı. Bu çok önemli çünkü haberleşme yönünde gerçekten kritikti. Ondan sonra kendi uydularımızı yaptık. Küçük uyduları biliyorsunuz. Ondan sonra Göktürkler gibi uyduları yapmaya başladık. Çok büyük uydu entegrasyon merkezi kurduk Ankara'da. USET kurduk. Değil mi? Günün sonunda bu çok önemliydi. Uydu montaj ve entegrasyon aynı zamanda test merkezi UMET biliyorsunuz TUSAŞ altında. Bu kritikti. En sonunda aslına bakarsanız Uzay Ajansı kuruldu 2018 yılında. Uzay Ajansı'nın kurulması çok kritikti. Neden? Aslında bir şemsiye aslına bakarsanız devlet kurumunun olması bütün uzay çalışmalarını yönetmek açısından ve en azından yönetmek olmasa bile koordine etmesi açısından çok kritikti. Dolayısıyla buna istinaden de 2020 yılında ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından uzay çalışmaları ilgili biliyorsunuz 10 hedef açıklandı. Ve bu 10 hedefin aslında şu anda bir kısmını yerine getirmiş durumdayız ama diğerleri de hala devam ediyor. Yani dolayısıyla Türkiye son 4-5 sene içerisinde bilhassa vites arttırdı diyebiliriz. Ama Türkiye uzayda nerede? Çok gerideyiz. Onu açık ve net söyleyeyim size. Çok gerideyiz. Kat etmemiz gereken çok yol var. Şunu da söyleyeyim. Uzay çok bağlı bir alan. Dolayısıyla biz hani Türkiye olarak biz uzayın her yerinde olacağız, her şeyi yapacağız dememiz tamamıyla yanlış olur. Bizim burada stratejik olarak yaklaşımımızın şu olması lazım. Çok kritik konuları seçmemiz lazım ve bu kritik konularda inanın dünyayı yakalama üzerine değil, dünyayı geçme peşinde olmamız gerekiyor. Yani yakalama oyununu oynadığınız zaman kaybedersiniz. Her alanda olmasa bile kritik alanlarda dünyanın önüne geçmek, teknolojik alanlarda kritik. Bunu yapmamız gerekiyor. Ve bunu yaparken de uzay birçok ülkenin bir araya gelip çalıştığı bir alan. Doğru ortaklarla beraber gitmemiz lazım. Yani dolayısıyla uzay konusunda yol alacağımız çok mesafe var. Yani mesafe çok uzun fakat yola çıktık. Onu da söylememiz gerekiyor. Ama çok akıllı bir şekilde gitmemiz lazım. Paramızı çok iyi kullanmamız lazım. Kaynaklarımızı çok iyi kullanmamız lazım. Özellikle Amerika'da NASA'da Türk uzay mühendis durumumuz nasıl?
Var. Türk olarak. Var. Hani günün sonunda biz de oradan geldik. Orada çok önemli yerlerde kıymetli çalışanlarımız, hocalarımız, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz var. Hani o konuda bir sıkıntı yok. İnanın bugün parmağınızı şıklatsanız Türkiye'nin ihtiyacı olsa birçok insanı yurt dışından getirebilirsiniz. Sadece bizim alanda değil, değişik birçok stratejik konuda getirebilirsiniz. Fakat bu insanları getirecekseniz doğru yapıları kurmanız lazım. Yani doğru projeleri kurgulayıp, doğru yapıları kurup öyle getirmeniz lazım ki insanları burada verimli kullanabilin. Yani dolayısıyla bizim derdimiz Türkiye'de, ben hep bunu söylüyorum, gerçek manada insan kaynağı değil. İnsan kaynağımız yurt dışında da var, yurt içinde de. Türkiye'de gördüğüm kadarıyla benim yaklaşık 12 sene içerisinde hani gençlerimizin yapamayacağı hiçbir şey yok. İnanılmaz derecede etkin gençlerimiz var. Yeter ki önlerini açalım. Burada bütün mesele yönetmek. Doğru konulara yönlendirip yönettiğimiz sürece bence bir sonuç olabileceğimizi düşünüyorum. İnsan kaynağı değil, yönetimsel. Siz dediniz ya hani bütün yani stratejik mesela diyelim başlıklar var. Bu başlıklardan hani böyle üstünlük anlamında mesela uzay tarımı mı, uzay madenciliği mi gibi konularda yani Türkiye bu anlamda stratejik olarak yönelebilir mi ya da o alanları siz nereleri olarak görüyorsunuz? Evet, yani şeyden bahsetmiştim ben size, dinamik uzay operasyonları, yani uzay içerisinde hareket etme kabiliyeti. Bu birincisi, değil mi? Bu çok önemli. Çünkü uzay içerisinde hareket etme kabiliyeti istikbali belirleyecek uzayda. Bu bir. İkincisi konumlandırma ve haberleşme. Uzaydan yapılan şekliyle. Haberleşme de önemli, konumlandırma da önemli. Dolayısıyla bu ikisinin uzaydan yapılan versiyonlarını geliştirmesi Türkiye için çok kritik diyebiliriz. Onun ötesinde de uzayda çıkabilecek çok büyük kıvılcımlar var. Hani çok hızlı büyüyebilecek, uzayda üretim olabilir, madencilik biraz daha geç olur ama bazı alanlar var. Bu alanlarda da geri kalmaması lazım. Buralarda da aslına bakarsanız bir yola çıkmamız lazım. Yani hiçbir yerde aslına bakarsanız oyunun dışında kalmamamız lazım, fırlayabilecek. Yani dolayısıyla bu doğru konuları belirleyip buralarda yatırımları yapıp projeleri başlatmak çok kritik. Bakın Türkiye'de şu anda en büyük ihtiyaç ne biliyor musunuz? Türkiye'de en büyük ihtiyaç uzay alanındaki istihdam alanını genişletmek. Ben bunu uzay ajansı olarak söylüyorum. Hani uzay ajansı 10 tane proje verir, 100 tane proje verir, bunlar önemli değil. Türkiye'de gençlerimizin kuracağı firmalarla dünyaya ürün satabilecek, platform satabilecek, hizmet satabilecek aslına bakarsanız firmalar oluşması gerekiyor ve bu firmaların kendi ayaklarında durması lazım maddi ve ekonomik olarak. Bunun için ne gerekiyor biliyor musunuz? Aslında bunun için hep şunu düşünürüz. İnsan kaynağı gerekiyor, değil mi? Bu bizde var. En iyisi var. Ben ona inanıyorum. Görüyorum da. Para lazım diyoruz. Para inanın gelir. Yurt dışından da gelir uzay alanında. Çünkü fikir olduktan sonra para gelebiliyor. Eksik olan ne biliyor musunuz Türkiye'de? Fikir. Bu tür konuşmaları yaptıktan sonra hep gençlerimiz bana gelip soruyorlar. Hocam hangi konuya girelim? Konular öyle çıkmıyor. Bakın konuları belirlemenin yöntemi nedir biliyor musunuz? Dünyanın ihtiyaçlarını bilmeniz lazım. Dünyada dert ne? Baş ağrısı nerede? Değil mi? O baş ağrısının nerede olduğunu bildiğiniz zaman ilacı ona göre verebilirsiniz. Dolayısıyla bizim gençlerimizi uzay alanında yukarı seviyelere taşımamız lazım. Dünyaya entegre etmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağımızı düşünmemiz lazım. Ki gençlerin bu fikirlerle ortaya çıksınlar. Bu fikirlerle firmalarını kursunlar ki uzay sektörümüz aslına bakarsanız hareketlensin, canlansın. Sadece devlet desteğiyle bu işleri yapmak taşıma suyla değirmen döndürmeye benzer. Dolayısıyla özel sektörü angaje etmemiz lazım. O da gençlerle olacaktır diyebiliriz. Buyurun. Uluslararası Uzay İstasyonu 2031 gibi emekliye ayrılacak hocam, biliyorsunuzdur. Rusya ve Çin kendi istasyonlarını kurmaya başlıyor. Hatta Rusya yer çekimli bir istasyon kuracağını söyledi, patentini aldı. Türkiye Uzay Ajansı'nın hedefleri arasında komple bir istasyon olmasa bile bize ait bir bilim modülünü yörüngeye yerleştirmek var mı hocam? Hani biz bu konuda var olacak mıyız? Olmamız gerekiyor. Bence uzayda yakın yörüngede var olmamız lazım. Uzay istasyonlarının avantajı ne biliyor musunuz? O da şu, bir avantajı şu. Uzayda sürekli bulunduğunuz bir yer. Çünkü siz kapsülle astronotları yolladığınız zaman onlar 1 hafta, 2 hafta, 1 ay, 2 ay kalırlar uzayda. Ama uzay istasyonunda senelerce kalma imkanınız var. Senelerce kalmanın avantajı ne? Uzayda birçok deney yapabilirsiniz. Uzayın insan fizyolojisine, psikolojisine, etkilerine bakabilirsiniz. Birçok yönde ilerleme sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye'nin insanlı uzay misyonlarında olması lazım. Ve bunu da uzayda, yörüngede daimi olarak kalarak yapabiliyor olması lazım. Bunun için de dediğiniz gibi 2031 yılında uzay istasyonu emekli olacak. Olduktan sonra
Batı'da, Amerika'da 4 tane firma var şu anda. Aslında onun yerini almak isteyen. Birkaç tane söyleyeyim. Vast var, Voyager var, Axiom var. Ondan sonra 3 tanesini saydım. Bu firmaların kapsülleri içerisinde Türkiye'nin de içinde olması lazım bana sorarsanız. Ve bunlara teknoloji üretmesi lazım. Yani yaşam idame teknolojileri olabilir. Bazı istasyon gruplarının kendini üretebilir. Bunlar biliyorsunuz alüminyumdan yapılan büyük yapılar. Türkiye'nin böyle bir sanayisi var. Bunları yapabilecek gücü var. Efendime söyleyeyim. Bunlar olabilir. Başka daha niş önemli teknoloji alanları olabilir. Ve bunların içerisinde yapılacak bilim ve teknoloji çalışmaları çok çok kritik. Bakın yerçekimsiz ortamda, vakumda ve başka moleküllerin olmadığı bir ortamda uzayda yapabileceğiniz üretimler var. Dünyada yapamıyorsunuz. Bunları hangileridir değildir bunlar şu anda dünyada çalışıyor. Türkiye burada uzakta kalamaz. Kalmaması lazım. Dolayısıyla orada olmamız lazım. Çin de yapıyor bu işleri. Biliyorsunuz bir uzay istasyonu var ve büyütüyor gittikçe. Rusya'nın da planları var. Türkiye bunların hepsine birden bakarak aralarında en doğru olanı aslına bakarsanız seçerek bunların içerisinde yer alması gerekiyor diyebilirim. Hocam hoş geldiniz. Hoş Çok bulduk. kıymetli sizi burada ağırlamak gerçekten bizim için. Sağ olun. Şimdi son dönemde konuşulan bir Somali olayı var. İşte Somaliland, Somali, bizim oradaki uzay üssümüz. Hatta dün değil evvelsi gün bir siyasetçi bir tweet atmış. Diyor ki ne işe yarayacak bu? Niye biz Somali'de böyle bir üs kuruyoruz? Sizden dinlemek isteriz bunu. Neden Somali? Hani burada stratejik adımlar atılıyor. Görüyoruz ki uluslararası stratejik adımlar atıyorlar. Farklı ülkeler hiç olmayacak işbirlikleri yapıyorlar. Türkiye'nin buradaki adımının bunlarda bir etkisi var mı karşı hamlelerde? Bir perspektif çizerseniz seviniriz. Türkiye'nin uzay limanı Somali adımı çok önemli ve stratejik bir hamle. Türkiye'yi uzayda bir üst lige hatta en üst lige taşıyacak kadar önemli bir hamle diyebilirim. Yaptığı diğer hamlelerin hepsinden daha da önemli. Önce bunu söyledikten sonra en sondan başladım ama öne geleyim. Neden olduğunu anlatmaya çalışayım. Uzaya erişim yani uzaya ulaşabilmek hayati önem taşıyor. Değil mi? Yani siz bütün bu dediklerimi işte dinamik uzay operasyonları, uzayda imalat, uzay istasyonları, Ay'a gitmek, Mars'a gitmek bunların hiçbirini yapamazsınız, uzaya ulaşamazsınız değil mi? Şu anda bunları biz niye konuşabiliyoruz? Çünkü uzaya ulaşmayı SpaceX gibi firmalar gerçekten basitleştirdi ve ucuzlattı. Bugün ben bir internet sayfasına girip uydu fırlatma SpaceX'in sitesinden satın alabiliyorum. Bu kadar basit. Dolayısıyla ve maliyet etkin bir şekilde yapabiliyorum. Ama bir gün biz stratejik bir işi yapmak istediğimiz zaman aslına bakarsanız diyebilirler ki bize tamam onu yaparsın ama bunu yapamazsın. Bakın biz bir uydu fırlatma sözleşmesi imzaladığımız zaman bu firmalarla bize soruyorlar. Sen ne yapacaksın orada? Şunu yapacak mısın diye soruyorlar. Ve onlardan birini işaretlediğiniz zaman bir gün size bunu yaptırmayacaklar. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin stratejik olarak uzaya gitmesi, ulaşması, kendi yöntemlere erişmesi hayati önem taşıyor. Bunun altını çizelim. Türkiye kendi toprakları içerisinden bu işi yapabilir mi? Çok basit bir cevap vereceğim size. Hayır, yapamaz. Yani ülkemiz çok güzel, cennet gibi bir ülke ama bulunduğumuz coğrafi konum ekvatordan uzağız ama etrafımız da çok kalabalık. Yani çok kalabalık ülkelerle çevriliyiz. Çok kalabalık yoğun denizlerle çevriliyiz. Trafik olarak yoğun denizler var. Karadeniz, Akdeniz bugün adım atamayacağınız denizler. Bizim bu denizlerin üzerinden fırlatma yapmamız çok zor uzaya. Bakın yaparız ama hiç ekonomik olmaz. Bunu ne yaparsınız? Bir tane göstermek için atarsınız. Ama ekonomik olarak atmanın yolu başka yerlere gitmek. Bu iş içinde en ideal yerler nereler biliyor musunuz? Ekvatora yakın yerler. Neden? Ekvatorun bir özelliği var. Ekvatorda dünyanın dönme hızı en fazla. Değil mi? Çünkü dünya aslında ekvator etrafında dönüyor diyebilirsiniz. Kutuplar etrafında döndüğü için. Bu dünyanın dönme hızını en fazla kullanabileceğiniz yer ekvator. Dolayısıyla ekvatordan yaptığınız fırlatmalarla çok daha verimli olarak yörüngelere gidebiliyorsunuz. Bu çok çok önemli değil mi? İkinci unsur nedir bir fırlatma merkezinde? Önünüzün açık olması lazım. Bir okyanusa doğru bakıyor olmanız lazım. Ve doğuya doğru bakıyor olmanız lazım. Değil mi? Çünkü dünyanın döndüğü yönde atmanız gerekiyor. Dolayısıyla doğuya doğru önünüzün açık olması lazım. Üçüncüsü de bu okyanusun üzerinde adaların olmaması lazım ki emniyetli olsun fırlatmanız ve gemi ve uçak trafiğinin aslına bakarsanız sınırlı olması lazım. Ve hava şartlarının iyi olması lazım. Bakın bunların hepsini alt alta koyduğunuz zaman ortaya bir yer çıkıyor dünyada. Tek bir yer. Somali. Ve Somali
bunu inanılmaz derecede iyi bir şekilde sağlıyor. Bunu tabii bizim devletimiz fark ediyor, uzun süredir fark ediyor. Ve en nihayetinde bu hamleyi yapmak suretiyle Somali'de bu uzay limanını aslına bakarsanız kurma girişiminde bulunuyor ve kuruyor. Şu anda zaten Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi inşaatlar sürüyor. Şimdi bu sadece Türkiye için önemli mi? Hayır. Bu aslında dünya için çok önemli bir durum. Bugün SpaceX, ben ne demiştim size? Yaklaşık 200'e yakın fırlatma yapıyor. SpaceX'e kalsa senede 400 de fırlatma yapar. Çünkü her fırlatmasından para kazanıyor. Sadece fırlatmayı satmıyor. Aynı zamanda Starlink uydularını fırlatıyor. Bunlardan para kazanıyor. Değil mi? SpaceX'in amacı 42 bin tane Starlink uydusunu uzaya atmak. Şu anda 10 bin tane var. Daha yolu çok uzun. Dolayısıyla SpaceX niye sadece 200 tane fırlatma yapıyor? Çünkü fırlatma yapabileceği 2 merkez var. Bir tanesi Cape Canaveral Amerika'da, öbürü de Vandenberg. Cape Canaveral bu arada Somali kadar iyi değil. Çünkü Ekvator'dan 28 derece daha kuzeyde. Somali 1-2 derece daha kuzeyde. Tam Ekvator'un üzerinde diyebilirsiniz. Dolayısıyla daha avantajlı bir yer. Dünyada da fırlatma merkezlerine inanılmaz derecede büyük ihtiyaç var. Dolayısıyla Türkiye bu Somali'yi kurduğu zaman aslında sadece biz kullanmayacağız onu kendi fırlatma araçlarımızla. Dünyadan da birçok zaten ilgi şu anda bize geliyor, Türkiye'ye geliyor. Biz gelip burayı kullanmak istiyoruz diyorlar. Neden? Şundan dolayı dünyanın aslına bakarsanız şu anda mevcut fırlatma merkezleri ya coğrafi yönden sıkıntılı ya da politik olarak insanlar gidip veya ekonomik olarak oralarda fırlatma yapmalarının maliyetleri çok yüksek. Dolayısıyla Türkiye'yi kendine dost, çalışabilecek gibi bilen ülkelerin hepsi için bir fırsat diyebiliriz Somali. Dolayısıyla Türkiye'nin Somali Uzay Limanı aslında uzay alanında yaptığı en önemli girişimlerden bir tanesi ve Türkiye'yi hani uzay limanları listesinde belki 1. sıraya kadar taşıyabilecek bir hamle diyebiliriz. Çok kritik. Uluslararası Uzay İstasyonu dünya etrafında bir dönüş içinde. Alper Gezer Avcı'nın da içinde bulunduğu bu istasyon. Dönüş için gerekli olan kuvvet nedir ve bu kuvvetlerin kaynağı nedir? Kaç tane kuvvet vardır ve kaynakları nedir? Evet. Yani uzayın çok kötü bir tarafı var demiştim size. Ne demiştim? Uzaya çıktınız, uzayda kalabilmenizin tek yolu çok yüksek hızlara çıkmanız lazım dedim değil mi? Yani saniyede 7,5 kilometre gibi hızla gitmeniz lazım uzaya çıktığınız zaman. Ki dünyayı gerisin geri düşmeyin değil mi? O santrifüj kuvvet sizi dengeleyecek orada kalacaksınız. Ama uzayın çok güzel de bir tarafı var. Siz bir uçağı havada ne kadar tutabilirsiniz? Yakıtınız bitene kadar değil mi? Çünkü o kaldırma kuvvetiyle uçar uçak. O kaldırma kuvvetinin bir götürüsü vardır. O da sürükleme kuvveti. Sürükleme kuvvetini motorla dengelersiniz. O da yakıt harcarsınız sürekli değil mi? Dolayısıyla uçağınızın uçma süresi de sınırlıdır. Ama uydularda böyle bir şey yok olmasa bile çok çok minimal. Neden? Çünkü uzayda molekül olmadığı için, uzay boşluk demek. Molekül olmadığı için aslında sürükleme kuvvetleri çok minimal. Dolayısıyla bir uyduyu uzaya attığınız zaman bilhassa yüksek yörüngelerde bu uyduların ömürleri, orada kalma süreleri onlarca yıl oluyor. Hiçbir üzerine itki kuvveti uygulamasanız, roket koymasanız bile onlarca yıl uzayda kalabiliyorlar. Hatta yeterince uzağa giderseniz dünyadan, atmosferin dışına iyicene çıkarsanız 1000 kilometre ötesine yüzlerce yıla kadar çıkmış oluyorsunuz uyduların ömrü olarak. Dolayısıyla uydulara teorik olarak hiçbir itki kuvveti gerektiren bir unsur koymanız gerekmiyor diyebiliriz. Ama biz koyuyoruz. Neden? Çünkü zaman içerisinde bu uydular çok yavaş da olsa dünyaya doğru yaklaşıyorlar. Çünkü az da olsa moleküller var. Bu moleküller uydunun hızını çok az da olsa azaltıyorlar. Değil mi? Bunu dengelemek için biz çok küçük motorlar koyuyoruz. Ve bu motorlar o kadar küçük ki hatta itki kuvvetini söyleyeyim ben size o motorlardan. Mesela kimyasal olanları bile 1 Newton. Yani şöyle elimi üflediğim zaman ortaya çıkan kuvvet kadar bir kuvvetle ben uzayda o işi yapabiliyorum. Dünyada hiçbir şey yapamazsınız değil mi? Newton'un altındaki itki kuvvetlerinde. Fakat uzayda yapabiliyorsunuz. Çünkü uzayda size karşı koyacak başka bir kuvvet yok. Çünkü sürükleme kuvvetiniz çok az. Başka bir kuvvet yok. Yani dolayısıyla uzayın böyle bir güzelliği var diyebiliriz. Biz bu sene Teknofest dikey inişli roket yarışmasına katılmıştık. Biz roketimizin oryantasyon ve rotasyonunu kontrol etmek için soğuk gaz etki sistemi kullanıyorduk. Fergani'nin şu an üzerinde çalıştığı yörünge transfer araçlarının reaksiyon kontrol sistemlerinde de bizimki gibi bir soğuk gaz etki sistemi mi kullanılıyor yoksa farklı bir sistemi kullanıyorsunuz? Yörünge transfer aracını biliyorsunuz uzaya attı ve ilk deneyini yaptı. Bunu bir hibrit roketle yaptı. Hibrit roket nedir? Sıvı oksitleyici ve katı yakıtı bir araya getiren
bir sistem. Bununla çok büyük etkiler elde ettik ve dolayısıyla biz yörüngemizi inanılmaz derecede yükselttik. Dolayısıyla iki tür aslında manevra var uzayda. Bir tanesi nedir? Yörüngeden yörüngeye gitmek için kullandığınız büyük itki sistemleri. Ne yapıyorsunuz? Kendinizi diyelim ki 500 kilometreden 1000 kilometreye götürmek istiyorsunuz. Bunu yapmak için büyük bir itki sistemi kullanıyorsunuz. Bir de uzay aracınızın işte bu transferi yaparken hani üzerine çıkacak bütün dengesizliklerini dengelemek için gerekli olan aslında attitude kontrol dediğimiz, aslına bakarsanız dengeleyici küçük iticileri var. Burada sizin dediğiniz gibi gaz bazlı kullanabilirsiniz ama biz onu yapmıyoruz. Biz daha verimli bir sistem kullanıyoruz. Hidrojen peroksit adında bir madde var. Bu hidrojen peroksit bozuştuğu zaman ortaya ne çıkıyor? Su çıkıyor ve oksijen çıkıyor ve yüksek sıcaklarda çıkıyor. Dolayısıyla yüksek sıcaklık dolayısıyla çok daha verimli bir şekilde biz aslında bu manevraları yapabiliyoruz hidrojen peroksitle. Bu hidrojen peroksit sistemi aynı zamanda uyduların da o küçük aslında itki manevralarını yapan sistem olarak da kullanılıyor. Sadece yörünge transfer aracında değil, aynı zamanda uydularda da kullanılan bir sistem aslına bakarsanız. Bu peroksit sistemi aslında Türkiye'nin ilk uzayda denediği kimyasal roket, başarıyla denediği diyebiliriz. Ve aslında bu yörünge transfer aracı da dünyanın ilk hibrit roket motoru, yörüngede ateşlenen hibrit roket motoru oldu. Onu da söylememiz mümkün. Dolayısıyla Türkiye uzayda itki alanında şu anda bayağı önemli mesafeler kat ediyor diyebiliriz. Yani burada en son söyleyeceğimiz şu. Ne demiştim günün sonunda? Çorba yapıyorsanız içerisine bazı şeyler koyacaksınız değil mi? Bazı bileşenleri vardır, bileşenleri atacaksınız. Şimdi biz uzay çalışmalarında dünyanın gittiği yön neydi? Dünyanın gittiği yön ticari uzaydı değil mi? Ticari uzayda önemli olan ne? Aslına bakarsanız bir ekonomik getiri elde etmek. Dolayısıyla aslında Batı dünyasındaki uzay çalışmalarında bu ekonomik getiri elde ettiğiniz ticari uzay sektörüne bizim entegre olmamız lazım. Yani bu çok çok kritik. Ve bunu yapabilmemiz için de bir iki firmayla olmaz. Bizim birçok firmayla aslına bakarsanız bu alana girmemiz lazım. Ve bu alana girebilmemiz için de ne dedim ben size, gerekli olan para, insan kaynağı elimizde var. Bunlar bence bizim kuvvetli olduğumuz alan insan kaynağı. Orada hiçbir sıkıntımız yok. Para da bulunur. Dünyadan da bulunur, Türkiye'den de bulunur. Ama önemli olan ne biliyor musunuz? Fikir. O fikirlerin sizi alıp bu noktadan dünyanın ilerisinde bir noktaya götürmesi lazım. Biz ne dedik? Hibrit roket motoruyla dünyada ilk defa bir ateşleme yaptık dedik. Yani bu ticari bir başarıya götürür mü götürmez bilmiyorum ama teknolojik olarak dünyada bir şeyi tekrar etmedik, önüne geçtik. Dolayısıyla bizim Türkiye olarak, gençlerimiz olarak dünyaya entegre olmanız lazım. Dünyanın problemlerini anlamanız lazım. Ve bunları anladıktan sonra da dünyanın problemlerini çözecek aslında fikirlerle ortaya çıkmanız lazım. Yapıya dönüştürmek, şirkete dönüştürmek veya bir değere dönüştürmek biraz da bizlerin elinde. Yani bizim görevimiz diyebiliriz. Bizim sizin önünüzü açmak bu konularda devletimizin görevi. Ama bunun için Türkiye'nin birçok aslına bakarsanız Sanayi Teknoloji Bakanlığı olsun, diğer bakanlıklar olsun, diğer kurumlarımız olsun birçok unsuru var. Hani yatırım olarak da olabilir, başka yönlerde de olabilir. Önünüzü açacak teşvikler var. Fakat bu fikirlerin ortaya çıkması hayati önem taşıyor. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken şey, bizim tarafta uzay ajansı olarak sizlere dünyanın nerede olduğunu daha iyi anlatabilmek. Bunu yapmak için de aslında biz bir uzay konferansını Türkiye'de düzenliyoruz. Dünyanın en büyük uzay konferansı IAC dediğimiz International Astronomical Conference 2026 yılında Antalya'da gerçekleşecek. Ve bu Antalya konferansına 10 binin üzerinde delege gelecek. Yani dünyanın en büyük uzay konferansı, işte NASA'nın başı, ESA'nın başı, bunların hepsi oraya gelmiş olacaklar. Ve dolayısıyla birçok makale sunulacak. Herkes fikirlerini paylaşacak aslına bakarsanız. Dolayısıyla bizim gençlerimizin de burada öğreneceği çok şey var bu tür platformlarda. Dolayısıyla biz bunu bir kıvılcım olarak görüyoruz. Diyoruz ki bu kıvılcımı biz başlatalım. İnsanlarımız uzaya iyice angaja olsunlar. Dünya nerede iyice anlasınlar. Ve kıvılcımdan sonra ne çıkar? Ortaya bir alev çıkar. Ve o alev büyüyerek yayılmaya devam etsin. Bizim derdimiz şimdi o kıvılcımı çıkarmak. İnşallah o alevi de yürütecek olan, ilerletecek olan, aslına bakarsanız dünyaya eşdeğer hale getirecek olan bizim uzaydaki gücümüzü sizlersiniz, gençlersiniz. Size bu konuda güveniyoruz diyerek sözlerime son vermek istiyorum.